Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım, dolar kuru tekrardan karıştı. Biliyorsunuz son zamanlarda Reuters'ın yapmış olduğu bir haberle birlikte Şahap Kavcıoğlu'nun görevden alınabileceği ile ilgili bir haber. Bu haberi kanalına taşıyan Financial Times'ın da yapmış olduğu haber dolar TL kurunda tekrardan gündemin sıcak şeklini koruduğu gözlemlenmekte. Financial Times'ın yapmış olduğu habere göre gene arkadaşlar Şahap Kavcıoğlu'nun Sayın Erdoğan'ın istemiş olduğu beklentileri doğrultusundaki enflasyondaki ve faizlerdeki düşüşün henüz gerçekleşemediği yönündeki haberin ardından Şahap Kavcıoğlu'nun tekrardan görevden alınabileceği ve yerine yardımcısının getirilebileceği haberleri Financial Times'ta yayınlandı. Bu haberle birlikte Fahrettin Altun biliyorsun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fahrettin Altun o haberi yalanladı. Fakat bu haber dış dünya basınında büyük yankı oluşturmaya devam ediyor. Evet bizler dolar TL kurunu günlük bazda incelediğimiz zaman dolar TL kurunda özellikle 8.80 civarı üzerinde bir tutunmanın gerçekleştiği ve bu 8.80 tutunmasının ne olursa olsun siz dolar TL kuru yatırımcıları için bir stop bölgesi olarak aklınızın bir yerinde tutulması şart arkadaşlar. Burayı mutlaka 8.80 civarını kendinize bir stop bölgesi olarak belirleyip yukarıdaki küçük çanak kulbunun hedefi olan 9 TL civarında bulunan bölgeyi bekleyebilirsiniz. Şu an dolar TL kurunda sular durulmadığı müddetçe arkadaşlar yukarıda 9.30 hedefine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü bir atak yaşama ihtimalimiz oldukça fazla. Bunun için dolar TL kurunda özellikle Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar da çok önemli. Bu Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar neticesinde dolar TL kurunda da maalesef ki TL karşısında doların güç kazanma ihtimali gün geçtikçe artışını devam ettiriyor. Bunun dışında gene Merkez Bankası'nın özellikle yapacağı toplantı sırasında piyasalarda tekrardan bir faiz indirimi beklentisi yaratılmaya başlandı. Bu faiz indirimi beklentisi maalesef ki gene dolar TL kurunu yukarı yönlü güçlü tutan sebeplerden birisi. Bizler için pazartesi günü izleyeceğimiz en önemli direnç noktası gene 9.03 bölgesinde bulunan direnç bölgesi olacak. Onun üzerinde 9.11 bu hafta itibariyle takip edeceğimiz ve 9.20 ve ana hedef bölgemiz 9.30 TL'ler civarına doğru gidecek bir dolar TL kurunu sizlerle birlikte burada takip etmeye çalışacağız arkadaşlar. Stop bölgemiz gene dediğim gibi önemli bir bölge. Bu stop bölgemizde 8.80 bölgesinden geçen yer olacak stop bölgemiz. Evet. Yorumların altında dolar alalım mı, altın alalım mı? Siz hangisini tavsiye edersiniz şeklinde yorumlarınız mevcut. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza bir beğeni atarsak veya kanalımızı başka mecralarda paylaşırsak kanalımızın daha fazla kişiye ulaşmasını da sağlayabiliriz. O yüzden sizlerden ricam kanalımıza beğeni atmanız ve kanalımızı da başka mecralarda paylaşmanız. Ayrıca kanalımı dışarıdan takip eden arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya bekliyoruz. Evet sevgili dostlarım 8.80 stop dedik ve bunun haricinde dolar veya altın alalım mı şeklinde sorularınız var. Siz olsanız hangisini alırsınız şeklinde. Bu sorulara yanıt vermek özellikle dolar TL kurunda artık üst dirençlerin boş bölgede bulunması ve Fibo değerlerinin artık yeni dirençler, yeni tepeler oluşturacağı bir bölgelerde dolar alınır mı? Ben olsam almam. Fakat bu doların yukarı yönlü gideceği anlamı taşır mı? Bu doların hem yukarı yönlü hem de aşağı yönlü gidebileceği ihtimalini taşır. Aşağıda ne dedik? 8.80 stoplu 9.30 seviyesi dolar TL kurunda bizler için şuradaki bir kulbun fiyatlaması şeklinde kısada beklentimiz halinde çalışacak bir durum.
Fakat bu durumda arkadaşlar mesela Merkez Bankası şu an itibariyle gündemde ne var? Şahap Kavcıoğlu görevden alınabilir mi? Bunun haberleri gündemde. Ayrıca Merkez Bankası bir faiz indirimine tekrardan devam edecek. Bu ay itibariyle de bir 100 bas puan faiz indiriminde bulunacak mı? Bunlar çok önemli. Eğer bunlarda sizlerin de beklentisi dediğim gibi bir faiz indirimine Merkez Bankası mutlaka gidecek veya Merkez Bankası Başkanı görevden alınacaktır şeklinde düşünceleriniz varsa dolar alınabilir. 9.30 hedefli dolar alınabilir. Fakat bu beklentilerinizde Merkez Bankası bir ters köşe yapacak. Dolar faiz indirimi değil de faiz arttırımı yapacak şeklinde düşünceleriniz varsa dolar alınmaz. Bunun cevabı zaten burada saklı. En son bizler için biliyorsunuz 8.27 civarlarında dolar alınabileceği şeklinde bir yorumumuz vardı. Bu yorumumuz da bizi utandırmadı ve 8.20'den dolar TL kuru ataklarını gerçekleştirdi. Şimdi bugün itibariyle tekrardan dolar bu 8.80 içerisine eğer girerse tekrardan bir alım fırsatı yaratabilir. Bunun için de kısada en önemli destek bölgesi dediğim gibi 8.80 ve stop olunabilecek bölge de bu 8.80 bölgesidir. Bunun altındaki sarkmalarda dolar alınabilecek en yakın seviye 8.60-8.62 bölgesinde bulunan yer olarak dikkat çekmekte. Tabii bu dediğim olay tekrardan alım fırsatı dolar TL kurunun verebilmesi için mutlaka 8.80 altında dolar TL'nin bir kapanış görmesi şart. Ayrıca Merkez Bankası'nın faiz indirimi değil de faiz yükseltmesi olayları şart. Bütün bunları gördüğümüz takdirde dolar TL kuru alt seviyelerden bir alım fırsatı tekrardan verebilir. Çünkü ileriye dönük de Fed'in faiz artırımlarına gitme olasılığının yüksek olmasından dolayı dediğim gibi bu alt seviyeler tekrardan görülürse dolarda alım fırsatları verebilir ve bu seviyelerden dolar alınabilir. 8.80-9.30 aralığı dolar kuru almak risktir. Fakat ben bu riski alırım diyorsanız 9.30 hedefli 8.80 stoplu bu riskte alınabilir. Yani karar tamamen size aittir. Benim düşüncem bu şekilde. Biliyorsunuz zaten kanalımda hiçbir zaman al veya sat tavsiyesinde ben bulunmuyorum. Sadece grafiği yorumluyorum ve grafiğin de neler olabileceği şeklinde bu grafiği teknik analiz yöntemini, formasyonlarımız varsa formasyonlarımızı kullanarak bulmaya çalışıyoruz. Evet sevgili dostlarım, dediğim gibi dolar TL kurunda bu hafta yeni tepemiz 8.99 zirvesi. Aşağıdaki 8.99 altında bizler için gene en önemli destek noktaları da 8.92. Forexçi arkadaşlar için bunları belirleyelim. Bakın 8.92 destek bölgemiz. Onun altında 8.89 gene bir destek bölgemiz. Ve onun altında 8.80 bunlar destek bölgelerimiz. 8.92 üzerinde gene en yakın 9.03 bölgesinde bulunan bizler için önemli ve kritik bir seviyeye ve psikolojik bir değere sahip olan direnç bölgesi mevcut. Bu direncin üzerine atmamızla birlikte 9.11, 9.20 ve yukarıda hedef bölgemiz 9.30 direncine gidecek bir dolar TL kuru gene bizi yukarılarda bekliyor olabilecek rakamlar arasında. 8.80 stoplu dediğim gibi yukarıdaki 9.30 hedefine doğru dolar TL kurunda yukarı yönlü ataklar görülme ihtimali de oldukça fazladır. Tabi grafiğimizi ben de sizlerle birlikte inceleyeceğim. Pazartesi itibariyle 9.03 seviyesinden geçen bölge gene önemli olacak. Haftalıkta da baktığımız zaman 9.03'ün önemli bir direnç bölgesi olduğu da gözden kaçmıyor arkadaşlar. 9.03 ve haftalıkta gene direnç bölgelerine yukarı yönlü baktığımız zaman dirençlerin üzerinde bir kapanış. Bu da 9.03-9.15 bant aralığına doğru dolar TL kurunu yukarı yönlü taşıyabilir. Dolar 15, dolar 20 lira olacak şeklindeki yorumlara şu an için itibar etmeyin. Grafiksel olarak bayağı bir yukarılardayız. Tekrardan geri dönüşler de yaşanabilir. Her ihtimale karşı aşağıdan alım yapmış olan arkadaşlar
8.80 bölgesine stopunu koyup yukarı seviyelerdeki yerleri, alanları bekleyebilirler. Evet sevgili dostlarım, bu videomuzdan sonra altın ve gümüş videomuz da gelecek. İkinci video olarak altın ve gümüşü sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Gene altında da alım yapılabilir mi? Bunu teknik analiz yöntemiyle sizlerle birlikte inceleriz. Bu hafta dediğim gibi Merkez Bankası'na odaklanın. Gelecek verilere, özellikle ABD tarafında gelecek enflasyon verilerine odaklanın. Bu veriler önemli olacak dolar TL kuru üzerinde. Dolar endeksinde gene bir 94 üzeri kalışlar kuvvetli olacaktır. 94.60 özellikle dolar endeksinde kuvvetli bir bölge. Bu dolar endeksinde 94.60'ın üzerine atılımlarda yukarıda 96-97 bölgesine doğru bir formasyon hedefi olan bölgenin çalışma ihtimali de oldukça fazla. Evet sevgili dostlarım, haftalık kapanış itibariyle dolar TL kuru güzel bir kapanış gene yaptı. Bizler için 8.81 üstündeki her kapanış haftalık kapanış dolar TL kurunda gene dediğim gibi önemli ve güzel bir kapanıştır. Onun için 8.92 şu an için en yakın desteğimiz. Yukarıda 8.99 en son gördüğümüz tepe direnç noktamız. Onun üzerinde 9.03, 9.15 ve 9.20 ve 9.30 şeklinde de kulp hedefimiz hareketlerine devam edebilir. Evet sevgili dostlarım, doları haftalık olarak yorumladık. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.